Yaklaşık 7-8 gün yolculuk yapacağımız tekne bu. İçeride muhtemelen 10 kişiyiz. Çoğu yerli. Vallahi yol nasıl geçecek, ne olacak hiçbir fikrim yok. Hamaklarda yatacağız akşam olunca. Artık ara ara video çekeceğim. Tabii bu arada hazır tekne gidiyorken yerlerin yaşadığı yere de bir sürü yiyecek içecek de götürüyorlar. İçerisi bayağı kalabalık, yani tekne bir 15 metre var ama içeride insandan çok eşya var. Yerlilerin yanına gitmek öyle pek kolay değil çünkü hükümete bağlı FUNAY adındaki oluşumdan resmi olarak izin almanız gerekiyor. O izni almak normalde gerçekten çok zor ama benim Brezilyalı antropolog arkadaş hem kendi için hem benim için bir şekilde aldı. İznin çıkması için de yaklaşık 2 hafta burada bekledim. Son 5 gündür gidişimiz erteleniyordu. Bugün Cuma günü, şimdi yola çıkacağız. Sabah 7'de çıkacaktık. Şu an saat öğlen 1. Bu benim hamak. Böyle cibinliği de var sineklerden korunmak için. Birazdan çıkıyoruz yola. Yerlilerden de izin almam gerekiyordu. Onlar da büyük tekne kiralamamı şart koştular ve bu gittiğimiz tekneyi bir aylığına kiraladım. Yaklaşık $1500 mal oldu bana. Yanıma sadece içme suyu ve atıştırmalık aldım. Yemeği ise yerlilerle beraber yiyeceğim. Akşam saat 6'ya geliyor. Şimdi yemek zamanı. Valla yemeğin suyu nehirden ama yapacak bir şey yok. Mecbur yiyeceğiz. Muhtemelen gece de devam edeceğiz yola. Yemeği yedik, şimdi yatma zamanı. Sabah saat 7:30. Böyle Peru tarafında bir yerde mola verdik. Ne kadar duracağız bilmiyorum ama galiba bir yarım saate çıkarız. Birazdan askeri kontrolden geçecekmişiz. 2 tane askeri güvenlik noktasından geçtik. İzin belgelerimizi ve pasaportları kontrol ettiler. Yani izin kağıdı olmadan buradan geçmek mümkün değil. Çünkü bu nehir haricinde başka bir gidiş yok. Bu antropolog arkadaşımız Adolf. Yaklaşık 24 saattir yoldayız. Motor aşırı ısındığı için burada 1 saattir bekliyoruz. Biraz daha bekleyeceğiz galiba. Akşam yemeği. Yemeklerin çok lezzetli olduğunu söyleyemeyeceğim. Gece gitmek biraz tehlikeli çünkü ışık çok iyi değil. Şimdi nehirin ortasında ufacık bir kara parçasına oturdu kayık. Hani ufak bir adam mı diyeyim artık. Şimdi itmeye çalışacaklar ya da çıkarmaya çalışacaklar tekneyi. Tekne buraya oturdu. Şimdi çıkartmaya çalışıyorlar. Yarım saatte çıktık. Devam ediyoruz. Üçüncü gündeyiz. Öğle saatleri. Böyle plaj gibi bir yerdeyiz. Kaplumbağa yumurtalarına bakıyorlar.
Çünkü kaplumbağaların izleri var. Yani bulması çok zor olmayacaktır. Burası Amazon'un göbeği. Sanki plaj gibi. Bu yerdeki de kaplumbağanın izi. Muhtemelen yumurtayı yukarıya bıraktı. Bizimkiler de topladı. Şimdi yanlarına gideceğim. Burada bir 8-9 tane var. Şimdiye kadar hiç yememiştim ama bilmiyorum. Onlar yaparsa belki denerim. Burada çok bulmuş. Bastante. Şimdi banyo etme zamanı. 3. gündeyiz. Diğerleri sabah akşam banyo ediyor ama ben bu suya çok girmek istememiştim. Hem timsahı, anakondası vesairesi. Ama artık yapacak bir şey yok. Mecbur girip banyo edeceğiz. Acá estamos en el Valle del Yavari. Aquí, Vale do Javari. Paramos na praia para coletar ovos de tartaruga ou de tracajá. Burada yıkandık mecburen. Suyun içinde pirana ve timsah olduğu biliniyor. Ama yapacak bir şey yok. Gelmez diyorlar kolay kolay. Onların haricinde bir de vatoz gibi balıklar var. Ayağını ısırır diyorlar. Onun için hep beraber aynı yerde yıkanıyoruz. Çünkü hareket olduğu zaman gelmiyormuş onlar. Fena yağmura yakalandık. Mecburen yağmurun dinmesini bekleyeceğiz. Yağmur bitince yola tekrar koyulduk. Amazon'da bir anda böyle delicesine yağmur yağarken sonra güneş açabiliyor. Bu çok normal. Üçüncü gündeyiz. Saat akşama doğru 5. Ortalama 4-5 saatte bir mola veriyoruz. Mola süresi de hiçbir zaman yarım saat, bir saati geçmiyor. Daha ne kadar yolumuz var bilmiyorum ama en az bir 3-4 gün daha sürer. Nehirin suları çok alçak. Bu bizim için iyi değil. Dün gece olduğu gibi ufak adalara çarpma ihtimalimiz var. Onun için gece gitmek biraz tehlikeli. Nehir suyu yüksek olsa iyiydi ama bu dönemde böylesine alçakmış. Şu karşıdaki izlerden anlayabilirsiniz zaten. Yine karaya oturduk. Ama bu sefer dün geceye göre daha kötüydü. Akşam saat 8 gibi bu arada. Bakalım şimdi tekrar çıkarmaya çalışacaklar tekneyi. Hazır karaya oturmuşken oltayla balık tutmaya çalışıyorlar. Arada yakaladı bir tane. Balığı temizlerken birini kaçırdı. 2 taneydi, bir tane kaldı artık. Allah. Şimdi anasını babasını çağırır. Fazla dolanmamak lazım. Burada böyle görünüyor mu bilmiyorum ama bayağı bir büyük hayvan ayak izleri var. Şu karşıya da ışığı tutunca bir sürü hayvanın kırmızı kırmızı gözlerini görüyorsun da muhtemelen timsah diyorlar. Nehrin karşı tarafında. Kayağa geri döndük. Yemeğimiz böyle. Pirinçli tavuklu. Bu arada yemeğin suyu nehirden. Şimdi böyle bir yerde mola verdik. Hem biraz banyo, tuvalet ihtiyacını göreceğiz. Hem de yine kaplumbağa yumurtası arayacaklar. Tabi orada balık tutan da var. Bakalım ne çıkarsa artık. 2-3 tane balık yakalamışlar. Bu arada teknenin dümeninde de sorun var da bazen takılı kalıyor.
bodoslama karaya oturuyorsun. Onu düzeltmeye çalışıyorlar. Yaklaşık bir 45 dakika geçti ama hala bitmedi teknenin işi. Bekliyoruz. Burada bir kuş yavrusu var. Annesi de burada. Burada başka 2 tane yumurta var. Anneyi salın diyorum, salmıyorlar. Yani kuşu da yiyecekler mi anlamadım. Kimse de bir şey demiyor. Öyle bir şey yapmazlar umarım. Neyse. Yavrunun annesi geldi. Etrafta dolanıyor. Öbür kuşu da saldıracağız inşallah. Tüm yumurtaların annesi geldi. Şimdi hepsi yumurtaların başında. Böyle bir büyük balık da yakalamışlar. Bir yandan da akşam yemeği hazırlanıyor. Ama dümen hala bitmedi. 1,5 saat oldu. Tavuklar yıkanıyor. Yemek de bu suyla yapılıyor vallahi. Yani mecbur yiyorum, yapacak bir şey yok. Yaklaşık 2 saattir buradayız. Kimi dümeni yapıyor, kimi balığı tavuğu temizliyor, kimi yeni balık tutuyor. Ben tabii sadece fotoğraf ve video çekiyorum. Bekliyoruz. Ortam otantik, güzel. Biraz sivri var ama üstüme her tarafıma ilaç sıktım. Sıkıntı yok. Tekne yaklaşık 2,5 saate hazır oldu. Şimdi yemek pişirme zamanı sanırım. Yemeğimiz muzlu tavuklu pilav. Dümen yine kilitlendi. Bu sefer erken fark ettiler. 5 gündür yola devam ediyoruz. Şimdi yine giderken sahilde kaplumbağa izi gördüler. Yumurtaları almaya gidiyorlar. Bu yuvaların üstü aslında kumla kapalı ama böyle ayaklarıyla işte basarak ya da parmaklarıyla yoklayarak bir şekilde hemen yuvayı buluyorlar. Burada ufak yunuslar da var ama her zaman göstermiyorlar kendini. Gördüklerini de kameraya alamadım hiç. Kaplumbağa yumurtaları pişiyor bu arada. Bu uçak ne arıyor burada çok anlamadım ama birazdan çözeceğiz galiba. Atalaya'nın belediye başkanı varmış içinde. Onu aldık. Yanında galiba eşi de var. Şimdi bizim teknedeler. Tabii ne olduğunu daha fazla anlamadım. Birazdan öğrenirim. San Sebastian diye bir yere geldik. Bu uçaktan aldıklarımız da dediğim gibi belediye başkanıydı. Eşiyle ve yanında 2 adamla beraber. 2 ay sonra seçim varmış. O da aynı bizim gideceğimiz bölgeye gidiyor ama nehir suyu çok alçak olduğu için daha fazla ileriye gidememişler. Biz de bu gece buradayız. Aynı sebepten ötürü yarın muhtemelen ufak kanolarla devam edeceğiz. Artık sabah göreceğiz. Burası da yine Marubo yerlilerinin yaşadığı başka bir köy diyeyim. Bu tip evlere maloka deniliyor ve 3-4 aile hep beraber bir evde yaşıyor. Adı Mare Tota'ymış. Maria Toata. Maria Toata.
Maria Tuata. Bu gece teknede kalmayacağız. Çünkü nehirde aşırı sivrisinek var. Dolayısıyla yani malaria var. Burada sağlık ocağı gibi bir yer varmış şansımıza. Bu odayı bize verdiler. Hem de yola çıkarken bademciklerim şişmişti 5 gündür. Onun sıkıntısı vardı. İlaç falan verdiler. İlacım vardı ama tabii pek çare etmedi. 3. günde artık nehir suyuyla yapılan yemekleri yemekten mideyi bozdum, ishal oldum. O dudağıma vurdu. Alt dudağımın yarısı iptal olmuştu. Onlar için de ilaç aldım. Bakalım sabah kalkıp yola devam edeceğiz. Biraz daha toparlarım herhalde. Evin biri bizi yemeğe davet etti. Balık varmış galiba. Şanslıyız. Şimdi oraya gidiyoruz. Opa! Burada ziyafet varmış. İçeride de 50 kişi var herhalde. Bugün yola devam edeceğiz diye her şeyi toplamıştım ama planladığımız gibi olmadı. Nehir suyu çok alçaldı. Kano da ayarlayamadık. Mecburen yarın sabaha kaldık. Eşyaların hepsini getirdim buraya. Bu gece de buradayız. Sabah ince kanolarla yola devam edeceğiz gibi görünüyor. Bakalım artık. Dün gece geldiğimiz San Sebastian köyü. Şu an sabah saat 6:30. Bu gördüğünüz yer köyün okulu. Şimdi bu Maloka denilen büyük eve gireceğim. İçeride dün beraber geldiğimiz belediye başkanı vesaire var. Bakalım. Yine dünkü gibi burada bir sofra var. Kadınlar arkada yiyor. Çok arka taraflara gidip şu an çekim yapamıyorum ama sonra deneyeceğim. Maruba'larda adet böyle. Büyük Maloka'nın içindeyiz. İzin verdiler fotoğraf ve videoya. Ama içerisi çok karanlık. Yani iyi bir fotoğraf çekmek, görsel almak kolay değil. Yine her zaman olduğu gibi hamakta yatılıyor. Burada muhtemelen 4-5 aile beraber yaşıyor. Sorarım birazdan, öğrenirim. Bayağı içi büyük. Bunun içinde balık var. Buradaki ateşin dumanıyla pişiyor. Burada başka bir balık var ama bayağı büyük. Adı Auzoleni'ymiş. Auzoleni. Auzoleni. Geldiğimiz nehir bu. Tabii gideceğimiz nehir de bu. Suyun yüksekliği çok az. Böyle geniş görünüyor ama en derin yeri 1 metreye geçmiyordur. Birden yağmur yağmaya başladı. Şimdi bir Maloka'nın içine gireceğiz. Bu köyde 120 kişi yaşıyormuş. Ama yani gördüğüm kadarıyla 3'te 2'si herhalde çocuktur. Kadınların videosunu çekemiyorum. Aşırı utangaçlar, hemen kaçıyorlar. Bu duman böyle yukarıda toplanıyor. Daha sonra samanların arasından dışarı çıkıyor, dışarı atılıyor. Yani içeride öyle rahatsız edici bir koku ya da is yok. 7. gündeyiz. Sabah saat 10.
Şimdi bu kanoyla sanırım 4-5 kişi gideceğiz. Şu giden diğer kanoda da diğer arkadaşlar var. Yol 2 gün sürecek diyorlar ama yani bu kanoyla 2 gün nasıl gideceğiz bilmiyorum çünkü yağmur yağdı mı öyle böyle yağmıyor. Bakalım, göreceğiz. Gece nerede uyuyacağımızı da bilmiyorum. Şimdilik böyle. Hayır Mehmet, var. Şimdi San Sebastian'dan çıkıyoruz. Kanoda yaklaşık 7-8 kişiyiz herhalde. Bunlar yiyeceklerimiz. Artık muz yemekten bıktım ama yapacak bir şey yok. 2 gün daha dayanacağım. Gideceğim yerde başka bir şeyler bulurum yiyecek. Valeu, Mehmet. Bacana aí, ó. Rota. Dere kenarında bir hayvan gördüler de ben göremedim. Şimdi tüfekle peşine gittiler vurmaya. Hayvan kaçtı. Vuramadılar. Şimdi Şurimpo böyle önde bekleyecek. Kenarda görürse vurmayı deneyecek. Şimdi bir yemek molası vereceğiz. Sonra devam edecek miyiz bilmiyorum. Biz karşıdan bu tarafa geldik. Ateş yakılacak galiba burada şimdi. Şimdi bayağı kalabalığız. 4 tane kano vardı. Biraz önce de ormana gidip bir tane maymun vurdular. Burada maymunu da yiyorlar. Ne zaman vurdular, temizlediler de böyle kesip biçiyorlar anlamadım. Yani 20 dakika içinde oldu her şey. Burada haşlayacaklar galiba. Kimisi de balık tutuyor. Bakalım ne çıkarsa artık. Kadınlar da orada muzları kesiyor. Portatif ocak da yapıldı. Ormanda yaşam bu olsa gerek. Alttaki büyük tencerede maymun var. Doğradılar. Kafasını da attılar içine. Ben de denerim, test ederim. Bir tane balık yakaladı eleman. Ormandan maymun, nehirden balık. Demin ormandan bir tüfek sesi daha geldi. Bilmiyorum, belki bir şey daha vurmuş olabilirler. Eleman çok büyük balık daha yakaladı. Bu sağdaki büyük tencerede maymun eti var. En soldakinde muz. Ortada da kaplumbağa yumurtası. En sağdakinde ne var onu bilmiyorum. Bakacağım. Yolda güneş aşırı bunalttı. Bir banyo edeceğiz. 3. balık bu. Maymun ateşe koyuldu. Burada balıklar var. Bunlar yine kaplumbağa yumurtası. Orada haşlamamız.
Artık kaplumbağa yumurtasına alıştık. Tadı güzel. Yemeklerin bazısı pişti. Bazısını bekliyoruz. O arada kaplumbağa yumurtası yiyoruz. Yaklaşık 20 kişi varız burada. Balın kafası. Balık hazır. Balıkla böyle başlıyoruz. Pilav var, muz var. Maymun daha pişmedi. Bu maymun eti. Birazdan deneyeceğim. Bu maymun eti. Şimdi deneyeceğim. Hepsi bana bakıyor. Ne diyeceğim diye. Bakakubo. Vallahi bir tadı yok bunun ya. Macaco. Biraz haşlanma ciğer gibi. Ama fena değil. Yaklaşık 2 saattir buradayız. Balıklar ve maymun yendi. Maymun tadı bizim dana ciğeri gibi bir şey. Şimdi yavaştan yol alacağız galiba. Artık hava karardı. Yola çıkıyoruz. Yola şimdi çıktık. Saat akşam 8. Bir yerlere şimşek çakıyor. İnşallah yağmura yakalanmayız. Yakalanırsak fena, çünkü üstümüz açık komple. Elde bir fenerle devam ediyoruz. Ama ayın ışığı var. O biraz yeterli oluyor. İşin kötü tarafı ileride şimşek çakıyor. Yağmura yakalanırsak tabii dediğim gibi çok kötü. Yaklaşık 1 saattir böyle devam ediyoruz. Gece 12'ye doğru bir yere geldik. Bu ev gibi yerde sabah 6'ya kadar kalıp sabah yola devam edeceğiz. Sabah saat 5'te kalktık. Şimdi kayıklara gidip yola devam edeceğiz. Sabah saat 5.30. Bugün 8. gün yola çıktığımdan beri. Yani artık harbiden yoruldum. Bugün bitecek ama muhtemelen bir 8 saat yolumuz kaldı, o kadar. Neyse, devam ediyoruz. Bir aksilik olmadan gideriz inşallah. Büyük tavuk gibi bir şey gördüler, onu vurmaya gidiyor. Bir yer tüfek sesi geldi ama bakalım bir şey gelecek mi? 3 el tüfek sesi duyduk, 3'ünü de vurmuş. 3 değil, 4 tane vurmuş. Hindi gibi bir şey. Bayağı ağır. Hemen temizlemeye başladılar. Bu vurdukları hayvanı da bir tanesini ben temizliyorum. Bütün hayvanları temizledik. Yola devam ediyoruz. Bir 4 saat daha yolumuz kaldı. Şansımıza dün akşam ve bugün yağmur yok. O yönden sıkıntısız devam ediyoruz.
2 saatlik yolumuz kalmıştı ama burada mola verip şu vurduğumuz 4 tane hindi gibi bir şey yiyelim dediler. Hemen ateş yakılıyor. Devamını çekeceğim. Buraya hemen ateşi yapmışlar yine. Hamakları da hemen kurdular. Buralar ev değil ama böyle nehir kenarında muhtemelen yağmur yağdığında sığınmak için böyle yerler yapmışlar. Zaten herkesin yanında hamağı oluyor. Hemen böyle serip hem dinleniyor hem yağmurun geçmesini bekliyor olabilirler. Yine yemekten önce kaplumbağa yumurtası var. Soldakinde vurulan hayvanlar var. Sağdakinde makarna olacak. Burada da yine haşlanmışımızda pilav var. Yemek hazır. Hayvanın tadı da tavuğun biraz daha farklısı, nasıl tarif edilir bilmiyorum ama güzel. O kadar çok yedik ki yemek de çok güzeldi. É isso mesmo. É muito Saat... bom. Yemek işini bitirdik. Şimdi yol alıyoruz. Nihayet 8. gün Marunal'a geldik. 8. günün akşamında. Böyle bir karşılama yapmışlar ama Estão muito cheirosas, rapaz, estão cheirosas. kanodan iner inmez kızlar elimizden tuttu ve bizi köyün meydanına getirdi. Böyle koştura koştura köyün meydanında döndük. Böyle onlar bağırıyordu, dans ediyorlardı. Sonra bu büyük malokanın içine geldik ve şimdi burada devam edecekmiş. Maruboların en önemli adamı çalıyor. Kullandığı şeye burada hape diyorlar. Bir kişi çubuk vasıtasıyla karşıdakinin burun deliğine o tütün gibi olan şeyi üflüyor ve burnun deliğinden içeri giriyor. Ben de birazdan deneyeceğim. Un poco. Obrigado. Já? Çok iyi.
Hape bayağı sertti. Hani birkaç kez daha alsam beni çarpardı bayağı. Şimdi yedik, içtik, eğlendik. Artık yatmaya gidiyoruz. Dün akşam yine direkt bu sağlık ocağı gibi olan yere yerleştik. Şansımıza bir oda varmış. Böyle hamakları kurduk. Dün Maronal'a ilk girişimizde akşamüstüydü, hava karanlıktı. Çok fotoğraf, video çekemedim. Bize çok güzel bir karşılama yaptılar. Dans edip şarkı söylediler. Hep beraber koştuk, eğlendik. Değişik ritüelleri var. Onları video çekemedim ama artık ileride yazarım, çizerim bir yerlere. Bugün başlayacağız gezmeye. Köyün ana meydanı burası. Bu Maloka'da liderin Maloka'sı ve onun ailesi yaşıyor. Burası köyün diğer meydanı. Bu ortadaki Maloka'da yaklaşık 25 kişi yaşıyor. Evet. 4-5 aile birleşince o büyük Maloka'da kalıyorlar. Normal bir aile ise bu gördüğünüz ufak evlerde kalıyor. Sağda solda bayağı insan var ama fotoğraf makinesini görünce kaçışıyorlar sağa sola. Önce bir arkadaş olmak lazım. Köyü dolanırken bu Eki Beto'yla tanıştım. Onunla beraber geziyoruz. Anlaşmak zor ama yapıyoruz bir şekilde. Bu ortadaki kesilen odunlar bugünkü fiesta için ufak bir, nasıl diyeyim, bayram, şenlik var. Bu 4-5 gün sürecek. Bu gördüğünüz Maloka'da pişecek hepsi yemekler. Oy. Oy. Bakasih utana. Gura orang semain mari. Utana. Obrigado. Es kaisuma? Ha? Es deliciosa. ¿Quieres? Ne olduğunu bilmiyorum ama tadı güzel. Büyük Maloka'nın içi burası. Bu tavuk gibi hayvan da insan canlısı. Şimdi buraya bir merkeze 10 dakika yürüme mesafesinde başka Maloka var. Oraya gidiyoruz. Mana 진짜. Angelica. Hadi baksana. Fiesta için vücutlarını boyuyorlar. Bu boyayı kullanıyorlar ve meyve gibi bir şeyden yapılıyormuş. Es turco.
Tao na sa kita niya. Baka may magkuha diferente do que ela comeu. Şimdi bu evin içine gireceğiz. İçeride yaşlı bir teyze var. Hemşire hanımla beraber geziyorum. No, no, ok, está bien. Aqui. Nath, olha. Chapa. Evler genelde hep standart böyle. Bir iki tane ocak var. Bunlar yuka patates gibi. Yemekler böyle yapılıyor. Şurada ufak bir tezgah gibi bir şey var. Bu sepetlere aveti koyuyorlar çiğ olarak. Alttaki ateşin dumanıyla pişiyor. Köyde bir tane jeneratör ve bir iki yerde de ufak güneş enerji sistemi gördüm. Büyük Maloka'nın içindeyiz. Bu her bir bölme bir aileye ait. Es yuka? Yuka? Atsa. Patates gibi bir şey. Ake eske? Manishi. Manishi. Tabii ne olduğunu bilmiyorum ama manişiymiş. Bu büyük şeyde davul gibi diyeyim. Bazı videolarımda var. Muhtemelen görmüş ya da göreceksinizdir. Yerlilerde tabii un ya da ekmek gibi şeyler olmadığı için onların yerine yuka ve muzu çok tüketiyorlar. Muzun envai çeşidi var ama ben tabii artık yemekten bıktım. Yuka ise önceki videolarda dediğim gibi patates benzeri bir şey. Yiyecekleri niye böyle ortalık yere tavana asıyorsunuz diye sordum. Bizde yiyecekler böyle hep ortada olur dediler. Eğer açsan gidip alıp yiyebilirsin. Yani açsak hepimiz açız, toksak hepimiz tokuz dediler. Herhalde bundan daha iyi bir açıklama da olmazdı. Yürüyebilecek kadar büyümüş bebekleri annesinin doyurduğunu ya da peşinden gittiğini hiç görmedim. Hepsi genelde böyle kendi hallerindeler. Yemeği önüne veriyorlar, öyle yiyorlar. Kendi başlarına yiyorlar. Papağanı vurmuşlar. Yiyorlar, eti de güzel diyor. Caldo de arara. É grande, né? Bayağı da büyükmüş hayvan ya. Avlanmaya gitmişler. Büyük hayvan bulamayınca ya da maymun bulamayınca bunu vurduk diyorlar. Başka yiyecek bir şey yoktu diyorlar. Papağanı pişirmişler. Yani karnımı doyurmayacağım, ucundan tadına bakacağım. Nó, tá mole. Şimdi Tá mole bu mesmo. parçayı yiyeceğim. Papağan. Tadına bakacağım. Bildiğin
Kuzu eti gibiymiş vallahi. Güzel de ha. Bu deliciosa. Harbiden tadı iyiymiş. Sadece tadına bakacağım dedim ama yani aşırı güzel, lezzetli. Onun için bir parça daha aldım. Valla hayvanları seviyorum ama Amazon'da yiyorlar. Kesmişler, yemeğe de yapmışlar. Ne yapalım? Karnımız da aç. Başka yemek yok. Pananeva 70 küsur yaşında. Bu topraktan kazanları, tencereleri yapıyor. Tabi Marubo dilini bilmediğim için anlaşamıyoruz pek. Nasıl yapıldığını göster diyorum da şimdi bir gitti, geri gelecek. Pananeva'nın evi de burası. Biz pek anlaşamayınca bu kızı getirdi gitti. Onunla biraz daha iyi anlaşıyoruz. O biraz Portekizce biliyor, İspanyolca biliyorum ben az çok. Yetiyor. Bu kazanları yaparken videosunu çekmek istedim ama şu an toprak yokmuş yapmak için. Bütün işleri bitirmiş. Onun için çekemiyorum. Bunların hepsini o yapmış. Hatta başka evlerin altında da var. Normalde belden üstlerine bir şey giymiyorlar ama yabancı gelince böyle çarşaf gibi şeyler alıyorlar. Burada Ibiba adında bir teyzemiz, babaannemiz var. Aynı Pananeva'nın yaptığı gibi. He? Bu kazanları yapıyor. İçinde de bir şeyler var ama. Yamada yukaları böyle temizliyor. Şimdi bu evin içine gireceğim. Marubo yerlerinin bazıları Portekizceyi biliyor. Portekizce ile İspanyolca birbirine biraz benzer diller. Ben de çatpat İspanyolca biliyorum. O şekilde iyi kötü anlaşabiliyoruz. Ama bazıları hiç Portekizce bilmeyince o zaman zor oluyor. Evin annesi Meto 33 yaşındaymış. Dil bilmeden ancak bu kadar anlaşabildik ama sağ olsun beni eve kabul etti. Fotoğraf ve video çekmeye izin verdi. Bunlar hayvan çeneleri. Hangi hayvan olduğunu anlamadım ama. Bu hayvan çeneleri diğer girişte de var aynı şekilde. Burası Maloka değil, normal bir ev ama biraz büyük. Yine klasik, herkes hamakta yatıyor. Çoluk çocuk, kadın erkek. Bazı hamaklar etraf böyle tülle çevrili. Sinek böcek gelmesin diye. Burada bir de böyle bir kuş var. Sahibi de var da yavru olduğu için hiç uçmuyormuş. Şuraya mira kamera. Choy. 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 Muere. Gabriel. Şurivanda. Adı Şurivanda ama hiç gülemiyor. Çok çekiniyor. Mira kamera. Marubo kabilesinde hiç sakat ya da engelli birini göremiyorsunuz çünkü atıyorum çocuk engelli doğarsa onu yaşatmıyorlarmış. Sonradan sakat olsa bile yine yaşamasına izin vermiyorlarmış. Başka bir gelenekleri de eğer anne doğum yaptığında ikiz ya da üçüz doğarsa sadece birini yaşatıyorlarmış. Çoğul olursa şanssızlık, uğursuzluk diyorlar.
Köyde bunun gibi 4-5 farklı bölge var. Hepsi yürüme mesafesinde. Kaldığım yer burası. Böyle sağlık ocağı gibi bir yer. Bazı köylerde fazla nüfus oluyor, yerli nüfusu. Öyle kalabalık yerlerde ufak sağlık ocakları var. Doktor yok ama hemşire ve malaryanın testi için teknik personel ve ekipman var. Bu bir odayı sağ olsun bize verdiler. Burada kalıyoruz birkaç gündür. Bu büyük Maloka'da yemek yiyorlar. İzin verdiler videoya. Erkekler önde, kadınlar arka tarafta yiyor. Öğle yemeği için kaplumbağa yapılıyor. Jabuti? Jabuti? Sim. Ó. Jabuti, mano. Bu da kaplumbağanın sırtı. Kaplumbağa pişmiş. Birazdan deneyeceğim. Şimdi kaplumbağa etini deneyeceğim. Bildiğin dana eti gibi. Güzelmiş valla. Poğaça daha alayım. Güzelmiş, ben yerim bunu. Okey. Obrigado. Evet. Tadı güzelmiş. Hayvanın derisi bile yeniyor valla. Şaşırdım. Şimdi hafif büyücü diye bilinen bir adam ormana yaprak toplamaya gidiyor. Yanında birkaç kişi daha var. Ben de onlara dahil oluyorum. Adam aslında şaman ama çok güçlü şamanlardan. Bu öndeki adam şaman gibi, hatta şamanlardan daha güçlü. Hafif büyücü diyorlar. 2 akşamdır ayahuasca deneyimimizi bu şamanla yapıyoruz. Daha doğrusu yanında birkaç şaman daha oluyordu. Şimdi de yaprak topluyorlar. Ne için? Çeşitli hastalıkları iyi gelen yapraklar, bitkiler var. Hem onları topluyor hem yandakileri öğretiyor. Bu yaprak da böyle arkası da bir değişik. Eğer uyku problemin varsa bu yapraklardan böyle biraz daha toplayıp, bu yerde bir sürü var bu cinsten. Suyla beraber kaynatıyormuşsun. Daha sonra o suyla banyo edersen uyku sorunun hani birkaç gün gidiyormuş, düzeliyormuş. Bu yaprak da, yaprağın adı Shumanoka'ymış. Eğer doğum yapan annenin sütü olmuyorsa bu yaprağı böyle sıkıp, hani çamaşır sıkar gibi sıkınca suyu çıkıyormuş. O suyla anne göğüslerini yıkarsa ertesi gün sütü olmaya başlıyormuş. Bu ağacın yapraklarını da böyle bunları kopartıp ufak baharat haline getirip az da bir suyla içersen enerji veriyormuş. Daha çok yürüyüp koşabilirsin diyorlar. Adam neredeyse her bitki için bir şey diyor. Bu işe yarar, şu işe yarar diye. Ama tabi Maribo diliyle konuşuyorlar. Çok
Bir iki tanesini sorup ancak zar zor anlayabiliyorum. Şimdi ayahuasca hangi ağaçta oluyor? Nasıl oluyor? Hatta nasıl toplanıyor? Biraz onun için ormana gireceğiz. Çok uzak değil. 5-10 dakika yürüme mesafesinde bir iki ağaç varmış. Şimdi bir tane ağaç bulduk. Bu gördüğünüz ağacın sarmaşığında oluyor ayahuasca. O sarmaşıkta bu oluyor. Bunu şu parçalar halinde kesip daha sonra da ufak aynı böyle kıyma çeker gibi ufak hale getirip suyla kaynatıyorlarmış. 1 saat kaynaması gerekiyormuş. Daha sonra ayahuasca formu haline geliyormuş. Diğer galiba ayahuasca olduğunu anlamanın yöntemi de böyle bir artık yaprağı mı oluyormuş, ne oluyormuş. Şu da ağacın kökü, bu kökünde oluyormuş. Velhasıl ayahuasca bu sarmaşıktan yapılıyor. Şimdi burada başka bir ağaçta daha var. Bu biraz daha ince. Yine bazı yerlerinde o ufak yapraklardan var. Şurada olduğu gibi. Buradan anlayabiliyorlarmış. Bir de bunu kokluyorlar. Koklayınca da anlaşılıyormuş. Dediğim gibi ufak parçalar halinde tencereye atıyorlar. Üzerine de su döküp 1 saat kaynatıyorlar. Kaynatınca su buhar oluyormuş. Ayahuasca dipte kalıyormuş ve daha sonra onu içiyorlar. Burası da tarlaları diyeyim artık. 4 farklı muz yetişiyormuş. Fotoğraf çekebilirim dedim. Biraz tabii gülmeye başladılar. Hem yıkanıyorlar hem çamaşır yıkıyorlar. Bu hayvanı ben görünce dayanamıyorum. Kedi gibi seviyorum. O da yanaşıyor hemen. Oğlum nasıl bir şeysin sen? De böyle ötüyor acayip acayip. Ee, 4 gece Maronal'da kaldıktan sonra şimdi dönüş yoluna geçiyoruz. Daha fazla kalmak istiyorum ama kalamıyoruz çünkü nehrin suyu çok alçak. Gelirken bile zor geldik. Şimdi daha da alçak. Eğer daha da alçalırsa hiç dönemeyeceğiz. Böyle bir sıkıntı var. Onun için 4 gece kalarak geri dönüyorum. İlk 2 gün ufak kanal devam edeceğiz. İnşallah yağmur vesaire yağmaz. Yolda yine biraz video çekmeye çalışacağım. Dönüş yol tahminen 5 gün sürecek. Bakalım artık. Puxa. Bora. Aí. Peraí. Puxa. Nehir çok alçak olduğu için gidemiyoruz. Kayığın altı vuruyor. Burada da çakıldık kaldık. Giderken yine bir hayvan gördük. Onun için durduk. Después me pasa eso. Dönüş yolunda ilk gündeyiz.
Giderken bundan 4 tane vurmuştuk. Şimdi bir tane çıktı karşımıza. Eti çok lezzetli. Adamlar zaten yol boyunca vuracak hayvan var mı diye etrafa bakıyorlar. Görünce de affetmiyorlar. Bu gece burada kalacağız. Yine çok güzel sofra kurdular ama yaban domuzu vurmuşlar. Yiyemiyorum. Burada da kaplumbağa yumurtası pişiyor. Yolda gelirken kumlardan çıkarmışlardı. Artık bunları yiyip bugün böyle doyarım. O assado sabe vem cá. Pode ser agora? Não, mas aquele menino ali, acho que ele leva de trás. 4 tarafı açık evler var. Hamakta orada yatıyoruz. Yani fotoğrafa alışmaları, yani bana alışmaları için en az 2-3 gün burada kalmak gerekiyor. Çocukların en büyük oyuncağı bu elindeki oklar. Horoz kesecek olsalar bile önce bunlarla avlamaya çalışıyorlar. Sanki talim yapar gibi. Bu da burada oynuyor böyle. Kuş muş avlamaya çalışıyor. Bunlar da benden kaçıyor, çok acayip. Çok zor yanaşmak. Maronal'dan yola çıkarken köprüden geçiyordum. 2 metre yüksekliğinde bir köprü. Tahtaları kırıldı şansıma ben yürürken. Çantalar sırtımda, önümde, elimde. Komple aşağıya düştüm. Sol ayağımın üzerine düştüm. Onun için sol ayak biraz iptal. 2 gündür böyle devam ediyorum. Üstüne çok basamıyorum. Ama en azından hop. En azından kırılmadı. Bu da bir şeydir. 4 gün daha yolumuz var. Yine bir hayvan gördüler ağaçta ama bakalım. Ne olduğunu anlamadım. Bu sefer boş döndüler. Bulamadılar hayvanı. Maymun gördüler de vurmaya gidecek şimdi. Geliyorlar. Yaklaşık bir 20 dakika oldu gideli. 4-5 tüfek sesi duyduk. Bir maymun var. Bir tane de bizim arkadaşın elinde varmış. Toplam 4 tane. Nihayet bizim büyük tekneye ulaştık 2 gün sonunda. Şimdi bununla devam edeceğiz. Tabii daha rahat olacak. Hamağa serip yatacağız en azından. Eşyalar büyük kanoya taşınıyor. Bu arada yemek de yapılıyor. Bunlar da vurulan maymunlar. Bu gördüğünüz Yunus. Amazon nehrinde bolca var bunlarda. Bu hindi gibi olan hayvan. Sol ayağım günden güne şişiyor ve ağrı da artıyor. Köprüden düşünce sağ bacakta biraz yara almış. . 1
Yine yol kenarında sahilde kaplumbağa izi gördüler. Şimdi yumurtaları alıyorlar. Yani yiyecek çok fazla bir şey yok. 4 tane maymun var. Pirinç var ve bu yumurtalar olacak. 2 dolu poşetle geliyorlar. Bayağı varmış. Akşam yemeği için yukalar kesildi. Bir yandan odun da toplandı. Ateş yakılıp yemekler pişecek. 2 farklı kaplumbağa varmış. Biri çok büyük, biri ufak. Onun için yumurtaları da farklıymış. Aslında içeride set üstü ocak var. Niye orada yapmayacaksınız dedim. Kaplumbağa varmış bir tane büyük. Onu pişireceklermiş. Onun için ateş yakıyorlar. Kaplumbağayı getirdiler. Kaplumbağa ateşin üstünde. Hayvan ölmemiş. Canlı canlı atıyorlar ya. Öldürün dedim ama yani çok da karışamıyorsun işlerine. Daha önce kaplumbağa eti yemiştim. Güzeldi ama artık yememin imkanı yok. Ne desem hayvanı canlı canlı pişiriyorlar. Elden bir şey gelmiyor. Artık bu gece kaplumbağayla değil de yumurtasıyla doyacağız. Başka yemek yok çünkü. Balık tutmak için kancaları kaybetmişlerdi de şimdi buldular. Bir yandan da balık tutuyorlar. Bu geceyi yumurtayla kapatıyorum. Balığı başka yemeği bekleyemeyeceğim. Uykum da geldi. Yorgunum zaten. Artık yarın devam ederim. Sanırım bir 3 gün daha yolumuz var. Gece daha fazla devam edemiyoruz. Fena fırtınaya yakalandık. Burada balık tutan başka bir yerli teknesiyle karşılaştık. 2 tane büyük balık verdiler. Biz de biraz yuka verdik. Zaten para pek işlemiyor buralarda. Her şey takas usulü oluyor. Balığın biri bu. Diğeri de bu büyük olan. Yol üstünde başka bir balıkçı gördük. Muzla balık takas ediliyor şimdi. Bu kadar muz ve biraz yukaya 4 tane büyük balık verdiler. Altıncı günde nihayet Atalay'a döndük. Yaklaşık 19 günüm böyle geçti. Bir 8 gün gidiş, 6 gün dönüş, 14 gün yolda, 5 günde Marubo yerleriyle. İnternet yok, telefon yok, yemek sıkıntı. Şimdi güzel bir dinlenme zamanı. Sonraki yerli macerasında görüşmek üzere.